Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi beraber Fibonacci dizisinin C dilinde kodunu yazacağız. Daha sonra o kod üzerinden hesaplayabilirsek altın oranını hesaplayacağız. Yani bir kod üzerinde iki soru çözeceğiz açıkçası. Büyük ihtimalle hepiniz Fibonacci dizisini kodunu görmek için geldiniz. Altın oranda ekstradan bir kod olsun. Bir kod üzerinde iki soru yaparız diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen isterseniz hızlıca başlayalım. Ya da hızlıca değil, anlayarak ve sakince başlamak istiyorum açıkçası. Şurada hemen kütüphanelerimizi yazarak işe koyulabiliriz diye düşünüyorum. Şurada bir de mataş lazım olacak bize arkadaşlar. Çünkü bölüm işlemleri vesaire onları kullanacağım ben açıkçası altın oranda diye düşünüyorum. Burada arkadaşlar önce isterseniz fonksiyonumuzu deklare edelim. Yani fonksiyonumuzun üst başlığını yukarıda yazalım. Sonra aşağıda onu süslü parantez içinde açacağız ve bütün olay açıkçası orada bitecek. Yani biz o süslü parantez içinde Fibonacci dizisini bulan formülü yerleştirebilirsek ve onu anlayabilirsek arkadaşlar zaten gerisi çok kolay. Int main açıp içerisinde fonksiyonu çağırıyoruz diye düşünüyorum arkadaşlar. Bir hemen fonksiyonumuzu int fonks diye kısa fonksiyon tanımından bir şey yapalım. Bu da sınır değerimiz olsun. Kullanıcıdan bir değer alacağız. Yani kullanıcı bize diyecek ki 10'a kadar bana Fibonacci sayılarını bul. Ondan sonra dur diyecek misal. Biz hemen burada noktalı virgülümüzü koyduk. Yani başta deklar ettik. Tabi burada her zaman ben açıkçası unutuyorum devamlı. Siz unutmayın. Int yazarız arkadaşlar tekrardan. Şimdi bir int main'imizi hazırlayalım ve aşağıya geçelim. Asıl mesele orada zaten arkadaşlar. Şöyle int main'imizi yazdık. Aşağı gelelim. Return'imizi de hazırlayalım. Tamam arkadaşlar. Şurada hemen int fonksiyonumuzu aşağıdakinin aynısını yukarı yazıyorduk. Sadece orada bir noktalı virgül ve aşağıda süslü parantez içinde açıklamamız yani formülümüz bulunacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Int s dedik ve süslü parantezimizi açtık. Şunu biraz. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben isterseniz başlamadan Fibonacci dizileri nasılmış neymiş şurada bir yorum satırı içinde açıkçası size göstermek istiyorum. 0 var, 1 var, tekrar 1 var, tekrar 2 var, tekrar 3 var, 5 var, 8 var ve 13 var arkadaşlar. Şurada hemen fark ettiniz değil mi? Yani bir sayının kendisinden önceki iki sayının. İki sayımız ne olacak arkadaşlar biliyor musunuz? Büyük sayımıza biz her zaman x diyeceğiz. Küçük sayımıza y diyeceğiz ve onlar da 0, 1. Ve bunlar üzerinden Fibonacci dizisi sıralanacak arkadaşlar. Gördünüz değil mi? 0, 1, 1. Sonra sonraki iki sayımız 1, 1, 2. Sonraki iki sayımız 2, 1, 3 gibisinden yani misal bizim sonuç değerimiz arkadaşlar şurada 3 dersek bundan önceki iki sayının toplamı oldu değil mi? Yani şuradaki 2 büyük sayımız x'ti. Ve bir de y'ydi. Bu ikisi toplandı bize sonuç değerini verdi. Biz tabii sonuç aşağıda sonuç adında bir değişken de tanımlayacağız arkadaşlar. Ondan ben sonuç diyorum. Sonuç 3. Peki sonuç 5 olması için ne olması gerek arkadaşlar? Bakın kırıcı nokta burada. Yani burayı anlamanız lazım. Yeni sonucumuz 5. Değil mi? Bunun olması için ne olması lazım? Bir önceki sonucumuzun büyük olan x olması lazım. Yani x'e sonuç değerini atayacağız arkadaşlar. Sonraki y değerimiz ise x'imizin eski değeri olacak. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. İsterseniz tekrar anlatayım. Misal bizim sonucumuz 8. Biz 8'i bulmadan önce arkadaşlar hangi iki sayı topladık? Büyük olan sayımız tabii x yani 5 ve küçük olan sayımız y yani 3. Bu 5 bizim önceki sonucumuzdu arkadaşlar. Yani x devamlı sonuca atanıyor. Yani sonuç devamlı x'e atanıyor arkadaşlar. Ve bir sonra öncesinden gelen y ise x'imizin değerini alıyor. Burada bir atama işlemleri var arkadaşlar. Artırma değil yani. Hemen x sayı deyince aklınıza artırma geliyor değil mi? Hayır, artırma değil. Bizatihi atama yani. Ben ama yine de atama olmamasına rağmen ben for döngüsünü kullanacağım arkadaşlar açıkçası. Hemen burada biz sayılarımızı ekrana yazdıralım değil mi? 0 ve 1'imizi işlem yapacağımız sayıları biz bir ekrana yazdıralım arkadaşlar. Yani int x diyelim, 1 diyelim, virgül diyelim. Şunu şöyle dedik mi arkadaşlar? Bir printf ile bunları bir yazdıralım diye düşünüyorum ki üzerlerinde işlem yapabilelim. Çünkü Fibonacci dizisi iki sayıyla devam eder. Yani yoktan olmayan iki sayıyla değil. Bizzat iki sayı olacak. Yani 0 ve 1 ve onlar üzerinden işlem olacak diye düşünüyorum arkadaşlar. Şurada değerlerimizi yazdık. Araya ben bir virgül böyle koyayım. Böyle boşluklar bırakayım. Böyle daha güzel gözüküyor sayılar.
Tabii siz konsolu kendinize göre düzeltebiliriz açıkçası. Yani buraya virgüller koyarsınız, oklar koyarsınız, istediğiniz sayıları koyabilir, istediğiniz boşlukları bırakırsanız daha güzel gözükür diye düşünüyorum. Şurada hemen x'imizi, hayır ilk önce küçük sayımızı yani y'imizi yazdıracağız arkadaşlar. Sonra x'imizi yazdıracağız ki 0 1 olsun. Okey. Böyle zaten kod üzerinde açıkçası hata yapa yapa eee, tamamlıyorsunuz yani. Tek seferde kod yazmak açıkçası ben daha onu başaramadım diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar sayılarımızı yazdırdık. Şimdi bir for döngümüzü açalım arkadaşlar. Burada sonuç değerimi ben bir atamak istiyorum. Int sonuç yani belirtmek istiyorum açıkçası. 0 olacak çünkü devamlı x, a ve y toplanacak arkadaşlar. Tabi bu bir kere 0 olacak. Bir ekstradan bir bilgi daha sunacağım şimdi arkadaşlar. For'la ilgili. Misal for'da 2 tane noktalar virgül ve 3 tane şey var değil mi? Kısım var. Bir tanesi atıyorsun. Bir tanesi koşul, bir tanesi arttırma ve işlem kısmı değil mi? Şurada biz bir sonucumuzu yazalım. Hemen notu vereceğim ben size. Sonuç şöyle olacak. Yani S kullanıcıdan aldığımız sınır sayısından küçük veya eşit olana kadar devam edecek sonra duracak. İşlem sınırımız boş kalacak çünkü arttırma veya azalma gibi bir şey olmayacak. Burayı boş bırakacağız. For doing'imizin süslü parantezini açalım ve aşağı gelelim arkadaşlar. Şurada arkadaşlar mesela for devamlı dönüyor değil mi? For burada döndüğünde int sonuç 0 almayacak. Bu bir kere alacak. Başlangıçta bir kere sonuç 0 olacak ve daha da sonucu sıfırlamayacak. Tekrar döneceği kısımlar şu koşul kısmı olacak ve bu arttırma kısımları devamlı dönüyor arkadaşlar. Devamlı gelip kontrol ediyor. Küçük mü? Devamlı gelip kontrol ediyor. Artırma var mı gibisine ve burayı hiç dokunmuyor. Burayı ilk başta alıyor ve burayı sadece arttırıyor. Haberiniz de olsun. Şimdi arkadaşlar sayılarımız for döngüsüne girdi ve bunları biz sonuç değeriyle biz bir toplayalım ve atayalım. Şöyle x artı y'mizi yazdık ve topladık. Burada arkadaşlar sonucumuzu tekrardan if ile bir kontrol etmemiz lazım. Neden mi? Çünkü hemen size onu açıklayayım ama önce bir sonucumu ben bir kontrole sokayım arkadaşlar. Büyük ise diyeyim, büyük ise s'den gel süslü parantezimin içine gir ve break'la bir parçalan diyeceğiz arkadaşlar. Yani sonlansın. Şimdi biz neden böyle yaptık? Siz diyeceksiniz ki şimdi burada bir koşul ifadesi var. Niye aşağıda tekrardan kontrol ediyorsun? Hayır öyle değil arkadaşlar. Misal kullanıcı bana 10 değerini verdi tamam mı? Benim sayılarım burada toplamaya ilgili sonucum 8 çıktı. 8 aşağı gelecek. Şurada tabii bir printf ile sonucu yazdıracağız devamlı değil mi? Mesela bunlar hepsi sonuç arkadaşlar. Bunlar hepsi printf ile yazılıyor. 1 yazılıyor, 2 yazılıyor, 3 yazılıyor, 5 yazılıyor. 8'e tabii doğal olarak burada printf yazacağız. Yani hemen şurada ben bir printf'i bastırayım siz görün diye. Şöyle hemen sonuç diyelim. Heh, tamam arkadaşlar. Sonra sayılarımızın atama işlemlerine geçelim arkadaşlar. Önce y sayımız x değerini alacak. Sonra x sayısı çıkan yeni sonucun değerini alacak. İlk önce bu sıralamaya dikkat edin arkadaşlar. Eğer ki ilk önce sonucu x'e atarsanız bu sefer y de x'in değerini aldığı için bu sefer y de sonuç değerini alacak gibi bir saçma bir durum oluyor. Onun için önce y değerimize bir x'i atayalım arkadaşlar. Tamam mı? Çünkü bu eskiyi kullanan bir arkadaş. Devamlı eskiyi kullanıyor. X değerimiz ise devamlı yeniyi kullanıyor. Yeniyi alıyor. Ve böylece bir sorun çıkmayacağını düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi neden buraya if yazdığımızı ben açıklayayım arkadaşlar. Misal ben 8'de girdim buraya tamam mı? Sonucum 8'de girdim ben buraya. Kullanıcı bana 10 sayısını verdi tamam mı? Bana dedi ki 10'a kadar geleceksin yani. Bakıyorum küçük mü küçük. Bir öncekinden kalan işlemleri yapmıştı değil mi arkadaşlar? Mesela 8'i bulmak için de tabii buraları aşmış değil mi? Değişkenleri atamış, aşmış, gelmiş. Yani yeni sayılarımız mevcut bu arada. Tamam mı? 8'e girdim. Yeni sayılarımla işlem yaptı. Ne çıktı? 13 çıktı. Şimdi misal burada if yok arkadaşlar. If yok. Buradan 8'e girdi. 13 ile çıkacak değil mi? Evet. Ve geldi printf ile 13'ü yazdırdı. Ama kullanıcı bana demişti 10'da dur yani. Sınırda dur. Printf burada arkadaşlar. Yazdırma işlemi burada olduğu için ben bunu burada kontrol etmem lazım her türlü. Kontrol ettim arkadaşlar. Misal 8'i kontrol ettim. Büyük değilmiş. Tamam buraya girmeden çık direkt. Çıktım. Atama işlemlerimi yaptım. Mevcut 8'imi yazdım. Çıktım. Atama işlerimi yaptım arkadaşlar. Yani bir sonraki sonucum atama işlemleri demek bir sonraki sonucun 13 çıkması demek. Burada direkt çünkü topluyor. X'leri hazırlıyor. Y'leri hazırlıyor. Burada direkt topluyor. Geldi 13 yaptı burada arkadaşlar. Geldi 13 burada kontrol etti. Ha olmuyor. Gel buraya. Break parçaladı çıktı. Yazdırmadı 13. Printf yazdırmadı ve bitti fonksiyon. Break bu arada hepsini bitiriyor arkadaşlar. Haberiniz olsun.
Burada galiba bir sorun kalmadı diye düşünüyorum arkadaşlar. Hemen akabinde int main'imize gidelim ve kullanıcıdan biz bir tabela astralini ve kullanıcı ne yaptığını bilsin. Yani bir sayı girinizi diyelim açıkçası gibi yazalım. Bir scanf'le sayımızı alalım isterseniz. Tabii almadan önce yukarıda tanımlamamız gerek değil mi? Evet. Arada bir olabiliyor. Şöyle bilgilerini tanımlayacağız hemen arkadaşlar. Onu oraya. S sayımızı yazdık. Noktalı virgülümüzü koyduk. Şuraya da int S yazalım arkadaşlar. Şimdi kullanıcı girdi. Kullanıcıdan sayıyı aldık ve biz burada arkadaşlar fonksiyonumuzu çağıracağız açıkçası. Şöyle yazalım arkadaşlar. Fonks diyelim. Parantez içinde değişkenimizi yazdık. Burada arkadaşlar bir şey kalmadı diye düşünüyorum. Burada direkt fonksiyonumuzu aldık. Zaten printf hep burada. Burada yazdıracak, çıkacak açıkçası. Bir bakalım çalıştırın, bir sorunumuz, sıkıntımız var mı? Açıkçası zaten tek seferde kod zor kodları, yani karşı kodları çalıştırmayabiliriz. Böyle kod üzerinde yanlışlarımızı görerek düzeltebiliriz. Yani her türlü düzeltiliyor bu arada. Önemli olan şurayı yapmak arkadaşlar. Şurayı yaptığımız gibi hemen bir çalıştıralım. Şurada sanırsam hatamız, evet, şurada arkadaşlar şunu bir düzeltelim. 0 dedik. Tamamdır, galiba olur diye düşünüyorum. Evet, kodumuz çalışıyor arkadaşlar. Sayı giriniz diyor. Şurada hemen sayılarımızı şuraya getirelim. Misal biz kullanıcı kaç girsin? 15. 15 sınır değerini istesin bizden. Yani 13'e kadar bunu yazdırması lazım bu arada. Bakalım 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 yazdırdı. Tabii biz bunu bir güzelleştirelim değil mi konsolumuzu açıkçası. Şuraya mesela hemen burada zaten boşluk var. Tekrardan olsun. Şuraya da bir virgül koydum mu? Değerleyip çalıştıralım bakalım. Kullanıcı bir 15 sayısını girsin. Evet, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 gibi gidiyor arkadaşlar. Yani açıkçası Fibonacci dizisi kodumuz şöyle şu şekilde çalıştı diye düşünüyorum. Hemen bunun üzerinde arkadaşlar altın orana geçebiliriz. Tabi burada ufak tefek değişiklikler yapmak isterseniz yaparsınız. Misal ben şöyle yapmak isterim derseniz yaparsınız ama genel mantığı şu şekilde arkadaşlar. Umarım burayı anlamışsınızdır. Bu atama değerlerini arttırma değil. Artırma yapmayacağız. Hemen başta artırma geliyor insan aklına ama artırma değil. Atama değerleri. Evet arkadaşlar, isterseniz yavaştan altın oran kodumuza başlayalım. Şimdi biz burada Fibonacci sayılarını bulduk değil mi arkadaşlar? Bunu niye hemen akabinde anlatmak istediğimse buradan geliyor arkadaşlar. Mesela Fibonacci dizilerimizde büyük olan sayı küçük olan sayıyı böldüğümüzde bu 1,6'ya doğru yaklaşıyor. Bize altın oranı veriyor diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Ondan mütevellit önce Fibonacci dizisini yapıp sonra üzerinden altın oran hesaplamasını yapabiliyoruz. Tabii burada bölme işlemi olacağı için fark ettiniz sanırsam float türünde bir değişken atamamız gerektiğini arkadaşlar. Ve sonradan sonucu değil de tabii sonuç bize verilen sınır sayısı üzerinden altın oran ne kadar bulmamız gerektiğini açıklar. Misal kullanıcı bana diyecek ki 15 sınırına kadar bana altın oranı bul ve yazdır gibisinden. Yani bu sonuç kalsın arkadaşlar ve sadece burada biz printf ile altın oranı dışarı çıkaracağız. Koşulumuz gene sonuç kalacak değil mi? Bir yerde durması gerek. Burada altın yazıyoruz ve şurada bunu bir değiştirelim arkadaşlar. F yapacağız. Nokta kaç hassasiyetinde olsun? 5 hassasiyetinde olsun. Yeterlidir diye düşünüyorum. Şurada float altın yaptık. Hemen bunu işleme dahil edelim arkadaşlar. Bunu işleme dahil ettiğimizde ise bölme olacağı için biz burada değişkenleri de float tipinde almamız lazım. Yani açıkçası üst tarafı, yani x'i float türünde alırsak arkadaşlar daha doğru sonuç verebiliriz diye düşünüyorum. Hemen şöyle yapayım ki tamamlayabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar. Tamamdır. Bu şekilde x'imiz de bölüm şeklinde olacağı için x'i float türünde yazdık. Tabi tam sayıya bölünecek ve sonuçta gene atıyor. Biliyorsunuz sağdan sola atıyor değil mi? Evet. Bir değişkeni atacak. Yani nasıl bir değişken? Virgüllü bir değişken. Galiba kodumuz olduğu gibi düşün. Hemen bir çalıştırım akabinde bize ne verecek? Kullanıcı bize 15'e kadar bir altın oranı yazdırsın. Hatta daha fazla yazdırsın ki görebilelim. Yani 1,6'ya yaklaşıyor mu değil mi? 1,25 girelim misal.
0 evet baştaki 0 zaten tanımsız biliyorsunuz. Onu 0 diye yazılmış. Sonra 1 bölü 1'den 1 gelmiş. Sonra 1 bölü 1'den gene 1 gelmiş. Şurada hemen burayı da yukarı kaydırayım arkadaşlar. Burada bakarsın şöyle yaklaştırayım panelleri birbirine. Sonra 2 bölü 1'den 2 gelmiş arkadaşlar. Sonra 3 bölü 2'den 1,5 gelmiş. Sonra 5 bölü 3'ten 1,666 gibi 7 gelmiş. Sonra 1,625 gelmiş. Son nokta 1,6153 8 virgül gibi hassasiyetlerle farkındaysanız yaklaşıyor değil mi 1,6 yani altın oranına yaklaşıyor. Ve bu şekilde arkadaşlar altın oran kodumuzu da yazdık. Aslında altın oranla yaptığımız hiçbir şey yoktu. Astronomi'den Fibonacci dizisini kurmakta bulmakta altın oran gördüğünüz gibi değişkeni değiştirdik. Bölme işlemi yaptık. Gitti bitti. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.